Evet buralar günümüzde veri transferinin bu kadar hızlı olduğu bir dönemde iki tane M.2 SSD kutusunu tanıtmadan geçmek olmazdı. Bunu ikisini birbirini bir kıyaslar şeklinde yaptım. Bunlardan birisi çok bilinen, piyasada birçok incelemesi bulunan, birçok veride güzel barındırdığı yani daha hızlı aktardığı bilinen Asus ROG Strix Arion. Yani şu beyaz rengini almış olduğum, şu görmüş olduğunuz Asus ROG Strix Arion. Diğeri de piyasa olarak biraz daha Çin malı dediğimiz daha uygun fiyatlı ama aralarında neredeyse şöyle söyleyeyim bu dönemde de araştırdığımızdan sıfır fiyatlı üzerinden tabii konuşuyoruz. 4'te 1 fiyatı olan bu da Airgate M.2 SSD kutusu. Şimdi bu M.2 SSD kutuları arasında birbirine bir kıyaslama yapacağız. Ne değildir şekil. Öncelikle tabii bir görsel bazda bir kıyaslama yapacağız. Hızlıca geçeceğiz. Çok oyalamayacağım sizi. Hızlı bir şekilde bakacağız. Sonra görsel açıdan baktıktan sonra da bir veri transfer açısından ikisini bir inceleyeceğiz. Naçizane bir iki fikrim olacak. Bunu anlatacağım. Yani bunun içinde kullanacağınız M.2 SSD nasıl olmalı? Ya da kullandığınız M.2 SSD hangi özelliklere sahip olmalı? Hafiften buna bir değineceğiz. Böyle bir anlatacağız. Peki nasıl stabil kullanabiliriz? Nasıl olumlu bir şekilde bunu aldık ama bakalım doğru kullanabilecek miyiz? Yani nereye takmamız gerekiyor? Bunlardan da bahsedeceğiz. Lütfen videoyu beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Öncelikle Asus ROG Strix Arion'a bakıyoruz. Evet hemen şöyle biraz daha yakından da göstereyim size. Tabii bunu ne yapacağız? Biz biliyorsunuz açmadan duramıyoruz. Bunu alacağız, açacağız, içine bakacağız ne var. Ve içine bir tane M.2 SSD yerleştireceğiz. İçine koyduğumuz M.2 SSD 980 Pro yani Samsung'un 980 Pro dediğimiz oldukça hızlı. Yani kendi birine 7000'e 5000 arası megabayt yani 7000 okuma 5000 yazma hızına sahip olan bir M.2 SSD kullanıyorum. Peki baktığımız zaman buna bu gerekli mi? Evet hemen bunu da görsel olarak bir baktıktan sonra o konuda değineceğiz. Ama hız olarak da genellikle 6000 ile yani bu fabrika ayarlarının söylediği 7000 ile 5000 normalde alınması gereken hız 6000 küsür ile 4000 küsür arası değişir. İçindeki hatta veriyi de silmedim. İçine bir belli miktarda kullanıyordum çünkü M.2 SSD'mi. İçinde veri de var. Bu şekilde test edeceğim. Yani bir sürede kullanmış olduğum bir M.2 SSD'yi de testte kullanmış olacağım. İkisini yan yana koyduğumuz zaman bir boyut farkını az çok fark ediyorsunuzdur. Şöyle bir boyut farkı var. İkisi de aslında birisi daha ince, birisi daha kalın diyebilirim. Yani şöyle baktığınız zaman Asus'un kendisi daha büyük gözükmesine rağmen incelik açısından kesinlikle daha ince, bu biraz daha kalın. Ama boyut açısından da gördüğünüz gibi Airgate biraz daha küçük kalıyor. Bunu tabii şimdi açmadan önce ikisini de bir tezgahıma ikisini de koydum. Birlikte bir bakalım istedim. Ve dışında bir tane koruyucu kılıfı vardı. İçine kutusundan çıkan. O koruyucu kılıfı sokuyorum. Size yandan şöyle bir incelettiğim zaman inceliğini fark edebiliyorsunuz. Bunun şöyle bir yöntemi var. Açmak için orada ince bir nokta koymuşlar. Aynı telefon kartlarında sim kartı çıkartır gibi. Type-C girişinin hemen yanındaki ince noktaya tıkladığınızdan tık diye kutusu atıyor. Yani bunun için ekstra bir vidalama yöntemi kullanmak zorunda değilsiniz. İçini açtığımız zaman da oldukça bir geniş bir yelpazeyi gördünüz. Yani o güzel durduğunu söyleyebilirim. Ve metaldir bu. Aynı şekilde termal petleri de mevcut. Yani buraya termal olarak ısıyı bir an önce M.2 SSD'de alıp dış kısmını aktarabilmek için petleri mevcut. Yani burada termalleri mevcut. Bunlara temas ediyor ve dışarı ısıyı daha çabuk iletiyor. Bunlar da içinden çıkan, hiç ellemeden koyduğumuz, gördüğümüz şeyler. İçine tabii ki de çeşitleri olduğunu biliyorsunuz genellikle ama çok kullanılan M.2 SSD'miz zaten bu tarzdadır. İçine diğer boyutları da küçülse de onu da koyabiliyorsunuz. Ve bunun için ekstra bir tornavida gerekli yok. Arasına değdirerek yani vidanın kendisine bir ara yapmışlar. Orayı tam olarak oturttuktan sonra vidayı aşağı indirip kapatıyorsunuz. Bu şekilde daha da aşağı inmeden biraz daha aynı düzeyde takılı kalmasını sağlıyor. Ben bunu elimle de sıkabilirdim ama elimde tornavida olduğu için tornavidaya sıkıp bu işi çözdüm. Airgate'in bakalım Airgate'in içi nasıl açıyor? Bunu tornavida ile açıyoruz arkadaşlar. İçine gömük bir kapağı var. Önde gördüğünüz bir ışık kısmı var. Type-C'de kısmı hemen yandığı zaman yanında bağlantı olduğu zaman gösterecek bir ışığı var. Arka kutusunda direkt biz bunu açıyoruz. Yani vidasını açıyoruz. Açtığımız zaman bu termal pet normalde bunda yok. Benim içine bir tane kullanmış olduğum M.2 SSD'm vardı. Bu M.2 SSD'yi söküyorum. Şöyle söyleyeyim, test ederken de M.2 SSD'yi aynı M.2 SSD'yi kullanacağım. Yani ondan çıkartıp diğerine takacağım. Testlerde aynı M.2 SSD olduğu için daha stabil olacağını
olacağını, daha objektif olacağını düşünüyorum. Tabi bunda e-Gatsync içinde baktığın zaman alt kısmı çok uzatmamışlar. Üst kısmında bitirmişler. Orada da metal kısmını görebiliyorsunuz ve yine aynı yöntemle boyutlarını farklı farklı aktarabiliyorsunuz. Bu şekilde yine aynı yöntemle kapağını da arkadan kapatarak ve vidalayarak işi sonlandırıyorsunuz. Bilgisayara taktığımız zaman ne oluyor? Evet, bilgisayara taktığımız zaman Asus burada bir ton farkına geçiyor. Yani bu da ayarlanabilir. Buradaki ışıklar siz bilgisayarınızdan değiştirebiliyorsunuz. Ayrı yapabiliyorsunuz. Renklerin tonajını değiştirebiliyorsunuz. Yani farklı renklerde kullanabiliyorsunuz. Bunun gibi bir size imkan tanımışlar. Tabi görsel bazda daha hoş da duruyor diyebilirim. Peki e-Gat'te böyle mi? Hayır. M.2 SSD takıyorsunuz bilgisayarınıza. Taktığınız zaman sadece ışık olarak hemen Type-C'nin yanındaki bir noktadan pembe bir ışık yanıp sönüyor. Yani burada veri alıp verdiğini görebiliyorsunuz. Ama diğer gibi ayarlanabilir, renk tonunu değiştirebilir bir özelliği mevcut değil. Peki şimdi hemen teste geçelim. Bakalım testte ne yapıyorlar. Şimdi burada önemsediğim konu şuydu. Evet, size anlatmak istediğim bir konu var. Hazır yeri gelmişken değineyim. Şimdi birçoğumuz biliyorsunuz Type-C artık USB'ler çok çeşitlendi ve birçoğunu aslına bakarsanız yani takip etmek benim mümkün olmuyor. Çünkü eskiden vardı, USB 2.0 vardı, 1.1 vardı, sonra 3 geldi. O klasik artık gördüğünüz mavi girişli olanlar USB 3.0 oluyor. Peki bu ne oldu? Sonra 3.1 geldi, sonra 3.2 geldi ve en son 3.2 Gen 2 ve 3.2 Gen 2 çarpı 2 şeklinde Thunderbolt dediğimiz daha da bir üst düzey geldi. Yani bunlar da birbirine hep böyle hız olarak da katlana gitmekte. Genellikle şöyle diyebilirim. Yani biz çok bir şey ayrıntı bilmemiz gerek yok ama normal klasik bilgisayarın kasasında siyah ve beyaz olanlar genellikle 3 yani USB 1 ya da 2'dir. Bunlar hala günümüzde kullanılıyor. İşte klavye koymak için hala kullanılmakta. Şimdi mavi olanı gördüğünüz zaman USB 3.0 oluyor. İşte mavi olan bu biraz daha farklı, veri transferi daha hızlı oluyor. Bunda mavi dediğimiz USB 3.0'da 5 gigabit diye geçiyor. Yani saniyede 500 megabayt civarı, biraz yukarı biraz aşağı, yani biraz daha yukarı almakta. Şimdi 3.1 ile 3.2 arasındaki mevzuya girersek, şimdi 3.1 3.2 10 gigabit vermek. Yani size Gen 2 dediğimiz teknoloji 10 gigabit vermekte. 3.2. Yani bunun üzerindeki 3.2 Gen 2'yi desteklemekte çarpı 1 ama. Yani 3.2 Gen 2'yi destekleyip bu da ne demek oluyor? Turkuaz renkli olanlar, daha çok turkuaz mavisi olan renkli olanlar ve bilgisayar kasamızın arkasında Type-C girişi ve Type-C'nin yanında bir tane de USB, klasik USB girişin olduğu nokta, işte bu veri hızını sağlayacak olan nokta. Bu size 10 gigabit destek vermekte. Yani saniyede 1000 megabayt destek vermekte. Aynı şekilde bu da aynı şekilde saniyede 1000 megabayt destek vermekte. Ama USB, o turkuaz dediğim Gen 2'ye taktığınız zaman vermekte. Yani oradaki o Type-C'ye takarsanız bundan saniyede 1000 megabit alırsınız. Peki bundan takmayıp diğerine takarsınız. Yani normal klasik mavi 3.0'a takarsanız 500 megabayt civarı alırsınız yarı yarıya. Peki Thunderbolt dediğimiz yeni nesiller çıktı. Bu Gen 2 çarpı 2 olması gerekiyor. Özür dilerim yanlış söylediysem. Mutlaka olabilir. Karıştırıyorum artık ben de. Burada da 20 gigabit vermekte. Yani saniyede 2000 ortalama diyelim 2000 megabayt vermekte. Ama bunu oraya da taksanız alabileceğiniz 1000 megabittir. Yani o tarz şeyler zaten şu an Thunderbolt'larda çok daha az bulunmakta. Bilgisayar daha yeni piyasada çok destek bulunmakta değil, yani daha az var. Ama dediğiniz gibi o Type-C girişli olan kısma baktığınızda 10 gigabit, yani saniyede 1000 megabayt saniye alabilirsiniz. Diğer normal USB'ye takarsanız da saniyede 500 megabayt alabilirsiniz. Bu nokta bizim önemli olan noktamız. Yani nereye taktığınız da çok önemli. Artık desteği de önemli. Peki ikinci konumuz neydi? Ben size bunu da çok söylemek istediğim noktaydı. Şimdi benim içine koyduğum 980 Pro, Samsung'un Pro'su normalde 7000'i desteklemekte. 7000 okuma, 5000 de yazmayı desteklemekte. Buna koyduğumuz zaman bu özelliğin tabii ki de 7000'i 5000'i desteklemeyecek. Niye desteklemeyecek? Çünkü kartın içindeki, yani bunun içindeki özellikler normalde 1000 megabitti en fazla. Yani 1000 megabit saniyeye kadar yazma ve okuma desteği verecek. Yani bunun üstünü alamazsın. O yüzden bunun içine koyacağınız SSD'yi, M.2 SSD'yi daha düşük bir M.2 SSD kullanabilirsiniz. Yani ben bunu normalde Windows yükleyip bilgisayarın kasasına koysam 6000 küsürler ve 4000 küsürler alırım. Yani şu an otomatik dediğim gibi fabrika verileri vermeyeceği için söylüyorum. Çok daha yüksek alabilirken bu 1000 megabit'e bu kartın içinde saklı. Yani eğer elinizde varsa tabii kullanabilirsiniz. Ama yoksa bunu alırken çok veri hızını destekleyen bir şey almanıza gerek yok. Bizim için saniyede 1000 megabit saniyelik bir M.2 SSD taksanız da işinizi görecektir. Yani bunun kutunun içine alırken 1000 megabit saniyelik bir almanız yeterli olur. Eğer bunu da kullanacaksanız. Ya da
bunda kullanacaksınız. Şimdi bakalım hemen öncelikle taktığımız o M.2 SSD'li veri hızı ne durumda? Asus'un Type-C'sine taktığım zaman, o dediğim yere taktığım zaman, yani 10 gigabitlik yere taktığım zaman alabildiğim hız 1060 megabaytta okuma, yine aynı şekilde 1060 GB yani 1030 civarı da yazma gözükmekte. Bu gördüğünüz test sırasında 1, 2, 3, 4 tane yer var. Bunun şöyle farklılıkları var. Ayrıntıya girmeyeceğim ama bu şimdi tek bir dosyayı alıp koyarsanız, 500 megabaytlık bir dosya alıp koyarsanız hız bu kadar olacak. Yani 1000 megabit yani de aktaracak. Ama bu dosya daha fazla bir dosyaysa, dosya sayısı azalttıkça veri hızı düşer. Yani çok daha küçük dosyalarda daha yavaş taşıma yapacaktır. Bu testlerde aşağı doğru küçülmesinin sebebi daha küçük dosyaları daha farklı yerlerine koyduğu zamanki hızını ölçebilmek. Yani aşağı indikçe buradaki testlerin düşmesinin sebebi daha çok dosyayı test edebilme şansıdır. Ama bizim genellikle baktığımız tek bir dosya, büyük bir dosya, video dosyasını aktarma hızıdır. Yani buradan biz 1000 megabit'i aldık mı? Aldık. Hiçbir sorun da yaşamadık. Type-C'ye taktık. Peki ben bunu USB 3.0, o gördüğümüz klasik mavi girişlere taktım. Peki ondan ne olacak? Ki çoğunlukla bunu kullanacağız. O zaman da alacağımız veri hızı 460'larda, 460'ları biraz üstü biraz altında şekil değişecektir. Yani 500 megabayt seviyesine inecektir. Dediğimiz gibi nasıl demiştik? USB 3.0'da alacağımız buydu. USB 3.2'de alacağımız veri buydu. Ve şu an 3.2'nin işte Gen 2 versiyonunda aldığımız veri, Type-C'den aldığımız veri bunun 2 katı boyutunda. Bunun üstüne çıkmayacaktır. Dediğim gibi destek verdiği için, yani 500 verecek, üstüne 1000 verecek, 1000 üstüne alamayacaksınız. Bu kesin. Peki bunu AirGate'de alabiliyoruz mu? Evet. Şimdi ben de buradaki testlere baktığım zaman neredeyse aynı verileri aldım. Yani yazma hızı ve okuma hızı AirGate'de de Samsung'da da şu an aynıydı. Yani bunu Type-C'ye taktım ve ikisini de aynı veri hızını elde edebildim. Peki aynı şekilde USB 3.0'a takınca bir şey değişecek miydi? Taktım. Evet. USB 3.0'da da yine Asus'un ROG'uyla, Arion'la aldığım sistemle aynı verileri, hızları aldım. Yani bir şey değişmedi. Şimdi burada ikisinin arasında, yani veri hızı bazında bir değişiklik olmadı. Ama şu an fiyat açısından bu ve bunun arasında şu an 4 kat var. Bu zamanı düşse de hadi en fazla 2 katına seviyesi düşecektir. Yani bundan 2 tane alacaksınız. Bundan 1 tane alacaksınız. Bu şu an 4 tane alıyorsunuz. Bundan 1 tane alıyorsunuz. Bu şu an yüksek. Bu düşecektir zamanla büyük ihtimal. Tabii ki de yani fiyatlar bir düşme ivmesine girecektir. Yeni nesillerle çıkacaktır ama burada yine her türlü AirGate, burada bence hiçbir fark yokken bu kadar para vermeye değer mi? Yani burada ben fiyat performans olarak AirGate'i önereceğim. Boyut olarak da daha ince olduğu bir aşikar. Yani daha küçük olduğu aşikar. İncelikte evet fark var. Ama daha kalın, ama daha küçük. Yani bir cebe daha kolay da sığdığını söyleyebilirim. Ama şekil olarak ve bununla işte ışığını falan değiştirebilirim şeklinde konuşuyorsunuz da evet, bu daha hoş duruyor. Bir de yanına şey koymuşlar, böyle asabiliyorsunuz falan filan, işte aparatları var. Tabi Asus bu konuda güzel yapıyor. Yani kendisini genellikle yan ürünler vererek biraz daha tasarımsal açısından daha hoş yaparak daha çekici hale getiriyor. Isınma sorunu var mı? İkisine de baktığım zaman bunu tam olarak veriyi ölçemedim. Uzun bir transfer yapmadım. Yani burada bir yalan söylemeye gerek yok. Çok uzun bir süre transfer hızını beklemedim. Yani burada daha da uzatabilirdim aslında süreyi. Ben çok uzatmadım çünkü yani haliyle M.2 SSD'mi yormak istemedim. Yani SSD'mi kullanmaktayım hala ve aktif kullanmaktayım. Bunu yormamak için çok fazla ısıtmasına maruz bırakmadım. Ama Asus bu konuda bir tık önde olduğu kesin. Çünkü daha çok temas ediyor. Daha ince olduğu için teması fazla ve direkt ısıyı aktaracak bir termalleri de mevcut. Hani oradaki baktığımız termal macunları da mevcut. Haliyle daha hızlı akacaktı. Buna termal macun yoktu. Ben kendim termal macun koydum. Buna başka bir tane o koyduğumda o şekilde veriyi hızlandırmaya çalıştım. İkisinin arasında sıcaklık, yani çok kullanımda belli bir süre sonra evet birazcık hızı düşebilir sıcaklık arttığı zaman. Ama büyük bir fark olma ihtimalinin üzerine durmuyorum açıkçası. Söyleyeceklerim bunlardan ibaretti. Dediğim gibi sadece bunu almamız ve kullanmamız sadece o şekilde değil, bir taktığımız yer de çok önemli. Yani USB 3.0'a takıyorsanız 500 MB alacaksınız. USB 3.0 Type-C ile olan kısmı takarsanız da alacağınız veri 1000 megabit olacak. Yani bu bir kesin. Bunu koyarken eğer bunu USB 2.0'a koyarsanız tabii ki çok komik megabayt transferleri olacak. Anlamı olmayacak bunu kullanmanın. Yani bunu aldım ben kullanmıyor ya bu çok yavaş falan demeyin, çünkü koyduğunuz taktığınız yer USB ve bilgisayarınızın performansı bu konuda çok önem arz ediyor. Diyeceklerim bu kadar. Bir hata ettiysem affola. Olabildiğince basit bir şekilde bildiğim şeyleri anlatmaya çalıştım size. Destek olursanız, takip ederseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.